Merhaba. Mastering'de kullandığım favori yazılımlarla ilgili seriye T-Rex Master EQ 432 ile devam ediyorum. Bu videoda Master EQ'yu size kısaca tanıtacağım. Bunu yaparken ham ses ile kıyaslamada yardımcı olması için iZotope Ozon'un Gain Match özelliğini kullanacağım. Master EQ oldukça transparan, solid state dizayn'a sahip ve kendisini bulabilen birçok mastering mühendisinin de favori ekipmanlarından birine sadık kalarak modellenmiş. Arayüzü sırayla inceleyecek olursak, ilk olarak tüm ayarları sıfırlayabileceğimiz bir reset switch'i görüyoruz. Altında kanal modunu seçebileceğimiz düğmeler var. Sağ ve sol kanallar bağımsızken sadece sol ya da sadece sağ kanalı ayarlayabilmek için seçimler mevcut. Dilersek bunu stereo link yaparak da kullanabiliriz. Bir de MS modu mevcut. Bu modu seçince sağ ve sol kanal butonları mid ve side butonlarına dönüşüyor. Sonraki ayarlar High Shelf ve Low Shelf ayarları. ...10 kHz'e sabitlenmiş bir High Shelf mevcut. Low Shelf ise 50 Hz ya da 100 Hz olarak seçilebiliyor. Ardından bir Output Gain var. Birer desibellik kademeli olarak seçilebiliyor. Sonrasında 3 band parametrik bölüm mevcut. Her parametrik bandın Q değeri band başına 5, 6, 9, 11 ya da 15 desibel olarak seçilebiliyor. Frekans seçimi de yine kademeli bir düğme ile yapılıyor. En sağda plugin'i bypass etmemizi sağlayan Push EQ butonu mevcut. Hemen altında da gain butonlarının aralığını seçebileceğimiz range ayarı var. Buradan dilersek eksi artı 6 desibel, 9 desibel ya da 12 desibel seçimlerini yapabiliriz. 6 desibel seçiminde gain butonları yarımşar desibel kademeli iken bu diğer seçimlerde değişiyor. 12 desibel seçildiğinde kademe aralıkları birer desibel oluyor. Hazır gelen bazı ayarları kullanmak ve kendi ayarlarımızı kaydetmek için tabii ki bir de preset bölümü mevcut. Şimdi isterseniz sevdiğim bazı ayarları yapıp Master EQ 432'yu aksiyonda duyalım. Şimdi bir de bu ayarları biraz daha arttırıp öyle duyalım. Sonuç olarak T-Rex Master EQ, aslının namına bağlı kalıp oldukça transparan ve müzikal sonuçlar veriyor. Mastering'de genelde gerekenden daha fazla kazanç ayarlarıyla çalışsanız bile rahatsız edici bir sonuç ortaya çıkmıyor. Favorilerim arasındaki diğer bir T-Rex modülü de EQPA. IQ Multimedia bu modülü en popüler Amerikan equalizer'larından birine sadık kalarak üretmiş. Yine bir önceki modülde olduğu gibi tüm ayarları sıfırlamamıza yarayan bir reset switch'i var. Hemen altında aynı şekilde sağ ve sol kanalları bağımsız ya da link olarak ayarlamamızı sağlayan bir seçenek mevcut. İstersek plugin'i MS modunda kullanıp bu seçimi de mid-side olarak kullanabiliyoruz. Sonrasında 3 band equalizer bölümü var. Low ve high bandler istenirse bir buton ile shelf olarak da kullanılabiliyor.
Gain ayarı birer desibellik kademeli olarak yapılabiliyor. Her kanalın sabitlenmiş band seçimleri var. Ve bu seçimlerde yine kademeli bir ayarla yapılıyor. Bir giriş, bir de çıkış için ayarlar mevcut. Giriş ayarı, preamp seçimi aktif edilirse kazanç artırıldıkça bir harmonic saturation'ı devreye sokuyor. Bu da yaratıcı amaçlarla kullanılabilir. Sonrasında bir phase switch var. Bu da standart olarak kanalların fazlarını çevirmeye yarıyor. Equalizer'ı bypass etmemize yarayan bir EQ butonu mevcut. Yukarıda ise bir bandpass düğmesi var. Bu düğme 100 Hz'den başlayan bir low cut ve 5 kHz'den başlayan bir high cut yapıyor. Sonrasında yine hazır ayarları kullanıp kendi ayarlarınızı kaydedebileceğiniz bir preset penceresi var. Şimdi dilerseniz sevdiğim bazı ayarları yapıp EQ/PA'yı aksiyonda duyalım. Şimdi de bu ayarları biraz daha arttırıp nasıl bir sonuç çıkacak duyalım. Sonuç olarak T-Rex EQ/PA oldukça zengin bir duyum sağlamaya yardımcı oluyor. Özellikle üst frekanslara ve biraz da basslara karakter katmak istediğimde ilk tercihlerimden biri. Bu iki T-Rex modülünü de şiddetle tavsiye ediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.